İnsan bir doyumsuzluk ve hırs dünyasına bürünür. Kısıtlı verilerle varlığı bilinen bir hazineyi içinde barındırmasına ve gelişen teknolojiye rağmen halen de çıkarılamıyor. Definecilerin buraya lanetli saymasının sebebi yapılan her çalışmada belirli bir seviyeye ulaştığında çukurun ansızın suyla dolmasıdır. Bu garip olay adeta bir lanet gibi çalışmaları durduruyordu. Oahu adası yıllar geçtikçe daha da gizemli bir hal almaya başladı. Peki bu gizemli çukurun asıl olayı neydi? Gelin daha yakından bakalım. ...1795 yılında genç Daniel küreğiyle Mohanne Körfezi'ni geçerek Oahu adasına vardı. Kanosunu kumsala çektikten sonra eski bir patikadan adanın içine doğru adımını atmaya başladı. Yoğun ormanın arasında ilerlerken gözleri yalnızca tek bir meşe ağacına takıldı. Ağacın dallarından biri budanmıştı ve toprağın derinliklerinde bir çukur dikkatini çekti. Genç Daniel'ın merakı uyanmıştı. Hemen çukura doğru ilerledi ve yakından inceledi. Çukur zamanla para çukuru olarak anılacak olan o şeydi. Genç adam heyecanla evine döndü ve ertesi gün arkadaşlarını alarak adaya geri döndü. Üç genç çukuru kazmaya başladılar. Derinliklere doğru kazdıkça çukurun gizemleri de derinleşiyordu. Ancak yaklaşık 9 metre kazmalarına rağmen çukurun sonu görünmüyor. Pes ettiler ve geri döndüler. Geri döndüklerinde adanın halkı arasında çukurun derin sırları konuşuluyordu. Define avcıları olarak ünlenen gençler Chester kasabasına gidip yardım istediler. Ancak kimse Oahu adasının lanetli geçmişine adım atmak istemiyordu. Chester'lı bir kadın adanın geçmişine ışık tuttu. Oahu adasında garip olaylar yaşadığını ve bir grup adamın adaya geldiğini ancak bir daha geri dönmediğini anlattı. Ateşler ve gizemli ışıkların gökyüzünde dans ettiğini, bu olayların ardından adada yaşanan gizemli kayıpları anlattı. Aradan 9 yıl geçmişti ve gizemli para çukuru hala sırlarını koruyordu. Ancak Daniel ve arkadaşları tekrar harekete geçtiler. 1804 yılında Oahu adasını yeniden ziyaret ettiler. Uzun bir aradan sonra ilk kez adada insan izleri bulunmuyordu. Ekip geçmişte kazdıkları çukuru yeniden açmaya başladı. Toprağı kazarken her adımda geçmişin izlerine rastladılar. İlk etapta 27 metre derinliğe ulaştılar ve her 3 metrede bir meşe kütüğü bulduklarını fark ettiler. Ancak sıradan ağaç kütükleri değildi bunlar. Sanki bir işaret gibiydiler. 12 metrede kömür tabakası, 15 metrede cam macun katmanı ve 18 metrede Hindistan ceviz lifi katmanı ile karşılaştılar. Bu bulgular gizemin katmanlarını adım adım açığa çıkarıyordu. Ancak en şaşırtıcı şey 27 metre derinlikte bulduklarıydı. Toprağın altından çıkardıkları taş üzerinde garip bir yazıyla süslüydü. Ancak taşı çıkardıklarında çukurun suyla dolduğunu gördüler. Çalışmaları yine yarıda kalmıştı. Ancak buldukları gizemli yazı ve diğer izler onlara çukurun derinliklerinde neyin beklediği hakkında daha da büyük bir merak uyandırdı. Yıllar geçtikçe para çukurunun sırları derinleşiyor ve daha fazla merak uyandırıyordu. Halifax'ta bir profesörün taşın üzerinde garip işaretlerin şifresini çözdüğünü açıklamasıyla çukurun gizemi yeniden canlandı. Taşta yazılı olan şey 10 adım aşağıda 2 milyon sterlin yazdığı ortaya çıktı. Ancak o zamanlarda ekip taşta ne yazdığını bilmiyordu ve bir yıl sonra bu yazının işaret ettiği yere doğru paralel bir kazı başlattılar. Ne yazık ki kısa süre sonra bu çukur da suyla doldu ve girişim başarısızlığa uğradı. Bu başarısız girişimin ardından 45 yıl boyunca çalışmalar ara
verildi. Fakat çukurun bir tuzak olabileceği düşünülüyordu. Bu araştırma sürecinde 150 metrelik bir su yolu keşfedildi. Ancak bu yol ne kadar hızlı boşaltılsa da boşaltılsın, deniz suyu boşluğu doldurarak ilerlemeyi engelliyordu. 1849'da çukur üzerinde çalışmak için başka bir şirket harekete geçti. Bu çalışmalar sonucunda içi para dolu 2 fıçı bulundu. Ancak daha ilginç olanı 3 küçük altın zincir baklasının ortaya çıkmasıydı. Fakat bu altın halkalar bir an ortadan kayboldu ve kimse onları bulamadı. Para çukuru sırlarını korumaya devam ediyordu. Adeta bir labirent gibi gizemler dolu bir hazine sandığı olarak varlığını sürdürdü. 1965 yılında Bob Restal ve ailesi para çukurunun sırlarını çözmek için tünel kazmaya karar verdiler ve bu girişim trajik bir şekilde sonuçlandı ve birden tünel çöktü, içerisi su doldu. Oğlu ve 2 işçiyle birlikte Bob Restal kurtarmak için dalış yaptı. Ne yazık ki sağ olarak çıkamadı ve boğularak hayatlarını kaybettiler. 'Günümüze geldiğimizde hala çukurun derinliklerine inebilen kimse yoktu. Ancak teknolojinin ilerlemesiyle birlikte devasa iş makineleri getirilerek çalışmalara devam edildi. Daniel 1966 yılında 14 metrelik yeni bir tünel kazmaya başladı ve burada el yapımı dövme demirden yapılmış bir çivi ve bir rondela bulundu. Bir sonraki yıl yine el yapımı bir çift makas bulundu. Makasların İspanyol-Amerikan yapımı olduğu ve büyük olasılık Meksika'da yapıldığı belirlendi ve bu bulgular çukurun gizemini daha da artırdı. Aynı yerde kalp biçimde bir taş keşfedildi. Bunun yanı sıra 60 santimetre kalınlığında ve 19 metre uzunluğunda kütükler bulundu. Bazı kütüklerde Roma rakamları ve çiviler vardı. Kütüklerin karbon deneyi yapıldığında 250 yaşında oldukları anlaşıldı. 1976 yılında Borehole X10 adı verilen devasa bir cihazla çukurda keşif çalışmaları yapıldı. Bu cihaz 70 metre derinliğine inebiliyor ve burada yapay boşlukların varlığını tespit etti. Ayrıca aynı derinliğe indirilen bir kamerada çarpıcı görüntülerle geri döndü. Görüntülerde zeminin kaya olduğu ve 3 sandık bulunduğu, etrafında çeşitli aletlerin yer aldığı ve şaşırtıcı bir şekilde yerde yatan bir insan bedeninin olduğu görüldü. Keşif üzerine aşağıya balık adamların indirilmesi kararlaştırıldı. Ancak şiddetli akıntılar ve sıfır görüş nedeniyle bu plan başarısızlıkla sonuçlandı. Bu sırada kameranın gidip geldiği yerin çöktüğü tespit edildi ve bir daha aynı görüntülere ulaşılamadı. Oaxaca adası üzerinden 221 yıl geçmiş olmasına rağmen çukurun kimin tarafından yapıldığı hala bir muamma olarak kalıyor. Adada yapılan araştırmalar sürerken gizem hala çözülememiş durumda. Oaxaca adasının derinliklerinde saklı olan hazineye dair efsanevi bir arayış sonsuza kadar devam edebilir ve belki de aslında tam olarak çözülemeyen bir sır olarak kalacaktır.
sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.